Klişe ama önemli bir veridir bardağa baktığımızda dolu kısmını mı yoksa boş kısmını mı gördüğümüz. Bakış açımız olayları algılama ve değerlendirme biçimimizi de belirler. Fakat bakış açımız kadar bizi bir seçim yapmak zorunda bırakan sorunun soruluş şekli de önemlidir. Özellikle de söz konusu olan insanların hayatıysa. Nasıl mı? Öyleyse başlayalım. Amerikalı bilişim teknolojisi şirketi IBM'in kullandığı meşhur bir satış yöntemi vardır. Fear, Uncertainty, Doubt. Yani Türkçesi korku, belirsizlik, şüphe. Bilgisayarların yeni satılmaya başladığı yıllarda IBM'e sahip olduğunuz için hiç kimse sizi kınamaz gibi bir sloganla ürünlerini tanıtarak diğer markalar üzerinde şüphe ve belirsizlik yarattılar. Diğer marka bilgisayarları alınca memnun kalmamaktan korkan kitleler de IBM'in bu yönlendirmesine uydu ve IBM hala sektöründe önemli bir şirketken o dönemdeki rakiplerin isimlerini hatırlayabilen yok. Bizler her ne kadar fark etmesek de günlük hayatımızda karar verme aşamasındayken bu tür yönlendirmelere ekonomik, politik, psikolojik ve sosyolojik olarak maruz kalıyoruz. Şimdi bu durumu daha iyi anlamak için yapılan bir deneye göz atalım. Psikolog Amos Tversky ve Daniel Kahneman 1981 yılında bir deney imza attılar. Amaçları ise aynı sorunun farklı biçimlerde sorulmasının insanların eğilimini ne yönde değiştireceğini incelemekti. Doktorlardan oluşan katılımcılara yönetilen soru ise şuydu. Beklenmedik bir hastalık Asya'dan Amerika'ya yayılıyor ve 600 insanı öldürmesi bekleniyor. Bu hastalıkla savaşmak için ise iki çözüm öneriliyor katılımcılara. Birinci gruptaki katılımcıların seçenekleri şöyle. A programı uygulanırsa 200 kişi kurtarılacak. B programı uygulanırsa 1/3 ihtimalle 600 kişi kurtarılacak ama 2/3 ihtimalle hiç kimse kurtarılamayacak. Şimdi videoyu durdurup bir düşünün. Böyle bir durumda siz neyi seçerdiniz? İkinci gruptaki katılımcıların seçenekleri ise şöyle. C programı uygulanırsa 400 kişi ölecek. D programı uygulanırsa 1/3 ihtimalle hiç kimse ölmeyecek. Ama 2/3 ihtimalle 600 kişi ölecek. Bu durumdaki seçiminizle yaptıysanız hep birlikte sonuçlara bakalım. İlk bakışta birbirinden farklı gözüken bu 4 programdan A ve C birbirleriyle özdeş. Fakat duruma bakış açıları farklı. B ve D programları ise aynı oranı farklı ifadelerle açıklıyor. Fakat seçimler gösteriyor ki özünde aynı olan seçenekler birbirinden farklı şekilde algılanmış. Birinci gruptaki katılımcıların %72'si A programını seçerken %28'i B programını seçmiş. İkinci grupta ise katılımcıların %78'i D programını seçerken %22'si C programını seçmiş. Bu deney sonucunda Tversky ve Kahneman şu sonuca varmışlar. Karar verilecek problem olumlu yönleriyle sorulduğunda insanlar daha az risk içeren seçeneği seçme eğilimindeler. Fakat olumsuz bir şekilde yansıtılan problemde risk almaktan çekinmiyorlar. Framing efekt yani çerçeveleme etkisi olarak adlandırılan bu olay bir manipülasyon yöntemidir. Günlük hayatımızdan örnekler düşünelim. Markete gittiniz ve yiyecek bir şeyler alacaksınız. Paketinde %75 yağsız yazan bir yiyeceği mi yoksa %25 yağlı yazan bir yiyeceği mi seçersiniz? En başa dönecek olursak, bardağın yarısı dolu mu yoksa boş mu? Peki hangi bardak? Yarısına kadar içtiğim mi yoksa yarısına kadar su doldurduğum mu? Seçim sizin. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için ise abone olarak takipte kalabilirsiniz.